Herkese merhaba sevgili dostlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Ben Tugay. Öncelikle nasılsınız? Bugün birlikte mobilde büyük ölçekli savaşları getiren gerçek bir RTS deneyimini inceliyoruz. Oyunumuzun ismi War Legends RTS. Şu anda Early Access'te. Aslında ben bu oyunu ilk çıktığı zamanlar betasında da oynamıştım ama şu an oyun tam anlamıyla sanırım ki çıkmadı. Ama Türkiye Google Play Store'larından da indirip oynayabiliyorsunuz. Web sitesini de size bırakacağım açıklamalar kısmında. Web sitesinde hem Android hem iOS hem de APK şeklinde indirebiliyorsunuz. Şimdi oyunda bilmeniz gerekenleri size söyleyeyim. Gerçekten güzel bir strateji oyunudur. Oyunda ışık ve karanlık, yani light ve dark teması vardır. Yani iki ittifak bulunuyor. Işık tarafında insanlar, elfler, cüceler, karanlıkta ise orklar, ölüler bulunuyor. Goblinler yer alıyor. Tamamen siz seçebiliyorsunuz bunu. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu oyunda bir komutan olarak değil de sadece yani şehirde kurabiliyorsunuz. Ordularınızı yönetebiliyorsunuz. İnsanlar, elfler, cüceler, orklar, ölüler, goblinler, 6 farklı ırktan birini seçip de hem üstünüzü inşa edebiliyorsunuz. Kaynak toplayabiliyorsunuz. Kahramanlar çağırabiliyorsunuz. 2v2, 3v3 PvP savaşlara da girebiliyorsunuz. Şu anda öğretici ekranındayız. Konuşmaları da hızlı bir şekilde geçerim sevgili dostum. Sesini de ayarladım. Warcraft temasına da çok benziyor. Komutanlar veya bu minyonlar, moblar. Onu da sana söyleyebilirim. Gerçekten benim için güzel bir strateji oyunu. Bunu da sana göstermek istedim. Bayağıdır da aslında var. En sonunda Kasım ayında bir güncelleme almış. Ya zaten ben hep söylüyorum. Bunları da siz yönetebiliyorsunuz bu arada, askerlerinizi istediğiniz gibi. Ya zaten bu arada şunu söyleyeceğim ben. Bu kanalda sadece tek bir oyun değil de çeşit çeşit mobil oyunlar bulabileceksiniz. Yani bir adam buraya geldiğinde oyunlara baktığında strateji oyunu da bulabilecek. Roguelike oyunu da bulabilecek. MMORPG de bulabilecek. Yani mobilde aradığı birçok şeyi bulabilecek ama bu biraz daha zaman istiyor sanki. Yani henüz daha 100 videomuz var. Yani tabi ilerleyen zamanlarda bu çoğalacaktır ve sizlere daha çok güzel oyunlar da göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Bence gerçekten güzel bir strateji oyunu. Ben strateji oyunu sevenlerin de kesinlikle ve kesinlikle bu oyunu da denemesini tavsiye ediyorum. Çok da fazla bir boyutu yok ya. 1-2 GB bir indirmesi var. Onu da sizlere söyleyeyim. Oyunun sesini de ayarla. Bak mesela buraya bastığınızda bütün hepsini seçiyorsunuz askerlerinizin. Tabi şu an öğreticideyiz. Saldır dediğinizde hepsi saldırıyor. Bunu da siz yönetebiliyorsunuz. Yani bildiğiniz Clash of Clans'taki gibi köy falan da kurabiliyorsunuz ama ekstra PP var oyun içerisinde. 2v2, 3v3 PvP'ler yapabiliyorsunuz yani gerçek oyunculara karşı. Öyleydi, değiştirilmediyse. Bunlara da birazdan bakarız. Şu an öğretici geçtikten sonra bir ana menü gelir büyük bir ihtimalle. Bu mesela karakterin özel yeteneği. Bunlar da var. Tabii bu tür oyunların biliyorsunuz ki strateji oyunlarında pay to win'lik durumları da olabiliyor. Çünkü hani bu karakter yükseltme, mobları, minyonları yükseltme olayları oluyor ya, işte üstünüzü yükseltme olayları. Ya onlar biliyorsunuz ki bir zamandan sonra para yatıranlar çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Ya bunları da tabii zaten artık biliyorsunuz, yani göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum yani. İlla pay to win değil diye, pay to win diye oynanmayacak anlamına gelmiyor. Yine oynayabilirsin yani. Ben çoğunu zaten zevkini oynuyorum bu tür oyunların, ama zevk alıyor muyum? Tabii ki de alıyorum yani, kesinlikle. Mesela strateji oyunlarından da roguelike oyunlarından da mesela çok keyif alıyorum. Burası ana menümüz ama bizi bırakır mı, öğreticiye devam eder mi bilmiyorum. Mesela bakın burada PvP 1x1, en sağda PvP 2, 2x2 yazıyor, 3x3 yazıyor en altta, bak görebilirsin, oralardan girebiliyoruz. Ayarlara bir bakalım istersen. Language'de sanıyorum ki Türkçe yok. Ee, Chat language'de de yoktur. Şu anda 60 FPS. Evet. Onun dışında müziği biraz şöyle kısabiliriz. Şuranın sesini de %70'e getirebiliriz. Ne dedim bu işe? Ayarlar kısmı da bu şekilde. Promo kod yeri falan da var. New diyor. Bakalım istersen, bu şekilde oynadıkça ödüller alabiliyormuşuz. Galiba bu Battle Pass gibi bir şey. Artı üst tarafı sanıyorum ki ücretli. Emin değilim. Yani şu anda zaten öğreticideyiz. İkinci bölümü oynuyoruz. Start gerçekten teması ve çizimleri de güzeldir. Çok fazla bir yüksek grafik detayı yok. Ama görünüm anlamında da kesinlikle iyi işlenmiş. Biraz daha üstten görünümlü. Genelde strateji oyunlarının çoğu üstten görünümlü. Galiba yani. Mobildekiler öyle. PC'dekilerini katmayayım ama. Başka türlü sanırım bunu optimize edemiyorlar ya. Böyle üstten görünümlü olması şart herhalde.
O konuyla da ilgili tam bir fikrim yok. Mesela şu anda ufaktan burayı biz ele geçiriyor olmamız lazım. Buraya köy kuracağız diye biliyorum. Beta'da da öyleydi. Öğretici zaten de yine bakarız. Konuşmaları hızlı geçelim. Biz edit yapmıyoruz. Aynen burayı biraz inşa yapacağız. Castle, burası kalemiz. Kalemizden madenci çıkardık. Taş falan bir şeyler çıkartabiliyorsunuz bu şekilde. Dediğim gibi asker basma falan da olması lazım. Şu anda biraz hatırlamaya başladım. Saldırı falan da gerçekleşebiliyor. Bu şekilde kalenizi dediğim gibi inşa edebiliyorsunuz. Askerde basabiliyorsunuz. Saldırı da yapabiliyorsunuz haritanın üzerinde. Ya ben bir temasını beğeniyorum. Emin ol. Sen de beğeneceksin. Kesinlikle kötü değil. Ama tabii ki de sen mesela strateji oyunlarını sevmiyorsun diye mobilde sevmeyeninin olmadığı anlamına gelmiyor. Yani mesela ben Idle RPG'leri sevmiyorum, oynamıyorum diye bak mesela asker basıyoruz. Emin ol Idle RPG'yi oynayan olmadığı anlamına gelmiyor. Git bak mobil global kanallara çok var. Sadece adam Idle RPG paylaşıyor veya roguelike oyunu paylaşıyor. Hepsi mobil. İsimleri de karıştırıyor. Ama mesela biz sevmiyoruz diye adamların oynamadığı anlamına gelmiyor yani. Bu şekilde askerlerinizi de basıp dediğim gibi saldırı savunma yapabiliyorsunuz. Tamamen siz yönetebiliyorsunuz bunları. Ben gerçekten eğlenceli buldum. Yani tabii senin de fikirlerini almak isterim. Biraz da asker basalım mı? Tabii şuralarda şimdi inşa yapmamız lazım. Karşıda orklar var. Onları saldıracağız. Orayı almamızı istiyor. Ama ben diyorum ki şu anda bırakmıyor. Şu anda bırakmıyor maalesef. Hepsini eştik. Tamam gidelim saldıralım o zaman orklara. Orayı alalım. Büyük bir ihtimalle bu bölümde bu kadardır. Yani harita şeysini falan size şöyle göstereyim. Yani gösteriyor işte öğretiyor. Oyuna girdiğinizde de zaten görebilirsiniz. Orayı aldıktan sonra büyük bir ihtimalle bu bölüm bitecektir. Ama birkaç öğretici bölümü daha bence ben oynayalım diyorum. Yani hemen bitirmeyelim. 7 dakika oldu ama bir 10-15 dakika bu 15 dakika falan olabilir ya. Bu şekilde yıkım da yapabiliyorsunuz bu arada. Yine canlı canlı. Siz saldırıp yıkabiliyorsunuz. PvP'de de aynı şekilde gerçek oyuncularla PvP atarken yine bu şekilde her şeyi yıkabiliyorsunuz. Ve bilmiyorum senin ne kadar hoşuna gider gitmez ama ben gerçekten eğlenceli buluyorum. Completed oldu zaten. Bir iki tur daha oynayalım istersen. Ve bu askerleri falan ana menüde yükseltebiliyorduk. Eğer o tarafı da yine değiştirmedilerse vardı yani. Onları da yine sana gösterebilirsem şimdi ana menüde göstereyim. Biraz da bu aralar sesim gitti. Yani kusura bakma. Hastalanıyorum galiba emin değilim ya. Biraz da hava değişimleri var ya bu ara. Tam böyle havalar soğuyor işte soğumak üzere. Yani ne dedim bilmiyorum ama gerçekten güzel bir oyun. Öyle bir tamam dedik. Ondan sonra New çıktı yine. Yine kutu alıyorsunuz. Buradan asker falan da çıkabiliyor bu arada. Bak mesela hepsi çıktı. Bak 15-15 yazıyor. Swordsman'in yükseltmesi açıldı. Bunları aldıktan sonra büyük bir ihtimalle bize gösterecektir. Bak yeni bir asker de açıldı. Warsmith. Yeni bunlar build'ler falan da açılabiliyor bu şekilde. Bak mesela top açıldı. Power. Onun dışında şimdi geri gelelim gösteriyor mu? Tamam gösteriyor. Askerlerden falan bahsedecek şimdi. Mesela bak bu şekilde level up yaptığımızda askerlerinizi de bu şekilde yükseltebiliyorsunuz sevgili dostlar. Mesela onun dışında ne varmış? New. Bu yeni çıktı. Buradan da ne işe yaradığına bakabiliyorsunuz. Onun dışında tower'lar. Bak mesela bunu da level up yapabiliyoruz. Şu anda coin'imiz yok. Tower'larınızı da yapabiliyorsunuz. Yeni top açıldı. Bir de bu açıldı. İstersen bir tur daha oynayalım bitirelim. Bu da son olsun. Ben çok eğlenceli buluyorum. Hatta bundan sonra da büyük bir ihtimalle kalır bende. Biraz bu oyuna devam ederim. PvP sistemini falan da gösterebilirsem daha sonradan ekstra olarak. Ee, Yani dediğim gibi ben beğendiğim oyunları da genelde sana göstermeye çalışıyorum. Genelde ama benim kanalımdaki oyunlar
hepsi yeni oluyor. Yani eski olmuyor. Ya ben sana kalkıp 5 yıllık 3 yıllık oyunları değil de en kötü ihtimalle 2-3 aylık oyunları ve yeni çıkmış oyunları, Early Access ve betaları göstermeye çalışıyorum. Benim sanırım avantajım bu yüzden. Yoksa zaten mobil oyun Türkiye'de kim oynuyor izliyor ki, yani yok. Liste videosu atan adamlar var ama sen onlara bakma ya. Onların birçoğu ajansta falan çalışıyor. Görüntüler bile başka yerden çalıntı. Yani o adam oyunu bile oynamıyor. No Commentary'den veya diğer kanallardan görüntü toplayıp 10 saniyede bir görüntü değiştirip üstlerine konuşan adamlar. Ama ben hiçbir zaman öyle bir şey olmayacak bu konuda. Merak etme. Ya onu yapacağımı hiç yapmam. Oyunu benim kendim oynamam, kendim deneyimlemem, kendim yorumlamam lazım. Yani o şekilde fikir sahibi olmam lazım ki bu konu hakkında size bir şey söyleyebileyim yani. Şuraya gitmemizi istiyor. Burayı da yine inşa edip karşıda şurada haritadan gösterecektim, gösteremedim, gösteririm birazdan. Yine goblinler var. Burada da goblinlere saldırıyorsunuz. Daha demin orklara saldırmıştık. Biraz asker falan basalım o zaman. Ondan sonra goblinlere saldıralım. Ne dedin bu işe? Şimdi zaten gösteriyor. Biraz madenci ürettik. Buralardan taş falan toplayalım. Ondan sonra biraz asker çıkartalım. Ondan sonra goblinlere saldıralım. Sevgili dostum. Oldu mu? Şimdi odun topluyoruz. Yine kaleyi gösterdi ama bu yeni çıkan şey mi? Bakayım bir. Buradan ne üretebiliyoruz? Buradan bir şey üretemiyoruz. Bu odunu öğütme yeri. Aynen öyle. Bunu da zaten gösteriyor ya bize. Ben de sana anlatıyorum işte. Biz asker basalım öncelikle. Bunları da yaptıktan sonra. Başka ne gösteriyor? Yeni kaleyi. Şu yeni çıktı. Bu ne işe yarıyormuş? Taşları mı öğütüyor bu da? Tam göremedim. Onu da büyük bir ihtimalle evet taşları öğütüyor. Onun dışında Warsmith basmamızı istiyor ama basamıyorum maalesef Warsmith. Farm yapmamız gerekiyor. Farmcı. Bunu yükseltip biraz daha farmcı çıkarmamız lazım. Yani kalenin seviyesini 2 yapmamız lazım. Bunu goblinler geliyor. Bu arada goblinler geliyor bize saldırmaya. Ama bizim asker seviyesi yeterli değil ki. Bu. Neyse bunlara saldırdık. Onlar bize saldırdı daha doğrusu. Biz onlara saldırmadık. Bunları aldıktan sonra bak onların mekanı burada. Şu an kapalı olduğu için görünmüyor ama bunlar bir geri gelsin. Ondan sonrasına bakacağız. Bizim farm için yerler kurmamız gerek. Bu şekilde dediğim gibi build'lerinizi yapabiliyorsunuz. Askerleri de şuraya çekelim de. Goblinlere saldıracağız. Şimdi Warsmith 2, 3. Swordsman de biraz basabiliyoruz. Yine hepsinden basabiliyoruz. Biraz da Worker basabilir miyiz diyecektim. Gold yok. Yine saldırdı zaten şeyler. Goblinler. Birazdan biz de onların mekanına gideriz. Biraz da asker lazım ama. Şu an değil. İşlerinden geçeriz şu anlık. Sıkıntı yok. Saldırsınlar. Ne diyorsun bilmiyorum ama gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Şöyle askerlerimizi yeni aldık. Warsmith'leri de bastık. Böyle bir gelsinler de asker basma bitsin biraz bakarız. Onun dışında biraz bir tane army bastık. Ya siz burada dursanız abi niye geliyorsunuz ya? Ya durun. Burada ne basabiliyoruz? Swordsman 7 tane limit. Bunun da limit. 6'sı da çıksın o zaman saldıralım artık. Şurada zaten goblinlerin yeri, gidip saldıracağız. Biraz da asker şunlar da çıksın. Aslında şimdi saldırabiliriz ama bilmiyorum. Tamam onlar da limit almış.
Bu da limit. Bu da limit. Tamam, o zaman saldıralım. Gel. Hadi gidelim. Goblinlere saldırmaya. Bence yeterli seviyede askerlerimiz. Ne diyorsun? Burada bir hepsi toplansın da. Hepsi gelsin. Kral da gelsin. Hadi gidelim. Yani çok eğlenceli. Bir mobil oyuna göre gerçekten çok iyi bir strateji oyunu. Okey. Saldır abi. Saldır 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 ama bilmiyorum. Başka asker bastırmadı. Acaba biz bunlara yenebilir miyiz? Güzel. Saldır abi saldır. İçinden geç bunların. Bunlar da goblinler. Aslında devam edecek. Cüceleri falan hepsini de gösterecek ama biz bundan sonra bitirelim. Ana temel mantığı anlamışsındır diye düşünüyorum. Gerçek oyunculara karşı PvP'de var. 2v2, 3v3 olarak. Bunlar zaten öğretici. Ama öğreticisini bile oynamak çok zevkli. Bu da bu kadardı. Devam eder miyim? Ben arka planda büyük bir ihtimalle oynamaya devam ederim bu oyunu. Eğlenceli bir strateji oyunu. Kesinlikle kötü değil. Abi senin de fikirlerini almak isterim. Yani yine buradan büyük bir ihtimalle Nive'den bir şeyler alabiliyoruz. Bak bu 194 TL'ymiş. Battle Pass'miş aynen. Tam tahmin ettiğim gibi. Yukarıdakiler ücretli, aşağıdakiler ücretsiz. Açtığınız zaman içerisinden işte hepsini yükseltmeler yapabiliyorsunuz. Bu arada yeni askerimiz çıktı. Archer çıktı. Bak ya, inanılmaz iyi çizimler falan da çok güzel. Castle'ımız çıktı yine. Yani kalemiz. Ağaç çıktı bir tane, ne işe yaradığını bilmiyorum. Onu oyun içerisinde bakabiliriz. O Light Magic Tower çıktı. Lighting atıyor bu. Yeni bir tane tower çıktı. Görmüş olduğun gibi. Yani ben dediğim gibi çok eğlenceli buluyorum bu oyunu. Silahlarında yükseltmesi mi var? Swordsman'i diyor mesela. Ne diyor? Aa, silahını giydirebiliyorsun. Yeni he? Okey. Başka ne yanıyor burada? Askerlerde Niv Archer açıldı. Tamam, başka. Kalede bir şey açılmıştı yine. Niv. Şunlar açılmıştı, evet. Lighting Tower açılmıştı. Kurabileceğiz artık. Yani bu şekilde. Şu da Niv'miş. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Gerçekten oyun çok eğlenceli. Tabii senin de fikirlerini almak isterim. Kendine çok iyi bak abi. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kal.